Zamanında kötü olaylar olmuş ve terk edilmiş bir animasyon stüdyosu. Kimsesiz yetim çocuklar için program yapıp bu programa dahil ettikleri çocukları deneylerde kullanıp onları oyuncakların içine hapseden bir oyuncak fabrikası. Okulun şeytani öğretmeni sebebiyle terk edilmiş bir lise. Ve son olarak yine küçük çocukların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla adını duyduğumuz bir anaokul. Son zamanlarda bu tarz oyunların çok fazla popüler olması bu tür oyunların daha çok artmasına sebep oluyor. Gerçekten de son zamanların en büyük modası artık oyunlar açısından bu tarz korku gerilim oyunları. Bugün sizlerle birlikte bir anaokulunun gizemli hikayesini inceleyeceğiz. Gizemli şekilde ortadan kaybolan çocukların olduğu bir anaokul. Banban Çocuk Yuvası. Öncelikli olarak oyunu oynamadıysanız veya videosunu izlemediyseniz eğer bu video spoiler içermektedir. Oynanış videosunu kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Son zamanlarda bildiğiniz üzere YouTube algoritmasına karşı videolarımız hayatta kalma savaşı veriyor. Bu savaşı sizin atacağınız like'lar ve yorumlarla kazanıyoruz. Son zamanlardaki destekleriniz inanılmaz. Hepinize çok teşekkürler. Banban Anaokulu tüm çocukların kalbinde çok özel bir yeri olan ve her çocuğun gitmek için can attığı bir yer. Hem öğretmenleri hem de maskotlarıyla adını herkese duyurmuş çok popüler bir okul. İsmini ise okulun maskotlarından kırmızı renkteki Banban'dan alan bu okulda ilk başta her şey çok güzel ilerliyordu. Her çocuğun hayali olan Banban Anaokulu ebeveynlerin de ilk tercihi durumundaydı. Bu anaokulu için ebeveynler şöyle söylüyordu: çocuklarımızın çok iyi bir eğitim alması için öğrenim tesisi ihtiyacını çok iyi karşılayan bir okul. Çocuğumu rahatlıkla ve güvenle buraya gönderebiliyorum. Geleceği için kesinlikle burası çok önemli bir katkı sağlayacak. Birçok veli Banban Anaokulu hakkında böyle söylüyordu. Bu okul herkese çok güven vermişti. Görünüşe bakılırsa her şeyde gayet güzel ilerliyordu. Ta ki normal bir günde, normal bir sabahta burada çalışan çocuklar, öğretmenler ve maskotlar bir anda kaybolmaya başladılar. Teker teker buradan kayboluyordu insanlar. İnsanların başına ne geldiğini kimse bilmiyordu. İşin ilginç tarafı Banban çetesi olarak adlandırılan maskotların da bir anda ortadan kaybolması burada garip bir takım olayların olduğunun göstergesiydi. Kimse burada ne olduğunu anlam veremiyordu. Zaten anlam verene kadar bir kişi daha ortadan kayboluyordu. Bu durum bu şekilde devam etti. Ta ki okulda bulunan son kişi de kaybolana kadar. Ebeveynlerden birisi kaybolan çocuğunu bulmak için okula geri döndü. Çünkü okulla hiçbir irtibat kurulamıyordu. Okuldan bilgi alınamıyordu. Yetkililer bilgi vermiyordu. Maskotlar da dahil okulda kimse kalmamıştı. Tabii en azından okula geri dönen ebeveyn. Yani biz böyle biliyoruz. Yalnız olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat geliştiriciler yalnız olmadığımızı söylüyor. Bazı ipuçlarını bulup çocuğumuzu bulmamız gerekiyor. Belki kendi çocuğumuzu bulursak diğer hayatta kalanları da bulabiliriz. Hayatta kalan biri varsa tabii ki. Orada hayatta kalan birine ulaşmak veya canlı kalan birisiyle karşılaşmak, irtibat halinde olmak burada neler olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktı. Odalardan birinde drone buluyoruz. Bu drone sayesinde başka odalara kolayca geçiş yapabiliyoruz. Çünkü dokunamadığımız düğmelere bu drone sayesinde dokunuyoruz. Normal şartlarda bu drone olmasa bizim başka odalara geçme gibi bir şansımız yok. Bu drone'u özellikle birisi bize bırakmış. Yani bizim kaybolanları bulmak için geleceğimizi bilen birisi. Nasıl olsa kaybolanları bulmak için birisi gelir diyerek bırakılan bir drone. Tabii ki sadece drone da değil. Yanında çok önemli bir not. Peki bu notu bize kim yazmış olabilir? Yazı tipine baktığımız zaman bir çocuk tarafından yazıldığını anlamak zor değil. Belki de hala hayatta olan bir çocuğun annesine yazdığı son mesaj. Evet, bu notu biz buluyoruz. Aslında çocuğumuzdan bize kalan, elle tutulur, gözle görülür tek ipucu bu. Bu notta çocuk annesine sesleniyor. Bir odada saklandığını ama sevdiği kız olan Claire için canavarla savaşması gerektiğini anlatıyor. Burada çocuğun çizdiği ve canavar şeklinde gösterdiği yaratık ise Opila kuşu. Birazdan göreceğimiz Opila kuşu çocuklara kahkaha atmanın en iyi ilaç olduğunu ve bu sebeple çocukların mutlaka gülmesi gerektiğini söylüyor. Opila kuşunun sloganı bu. Peki gerçekten Opila kuşu çocukların gülmesini mi istiyor? Hemen buradan sonra bulduğumuz bir not zaten bazı şeylerin nasıl olduğunu bize anlatıyor. Islanmış bir not ve rengarenk yazılar. Renkler okulun maskotlarını simgeliyor. Okuldaki gizemli kaybolmaların sebebi olan maskotlar. İlk yazıda çocuk kuşla oynamak istediğini ama herkesin onu terk ettiğini söylüyor.
Yani çocuk kuşla oynamak istiyor ama bütün arkadaşlarım beni terk etti diyor. Diğer yazıda kimse kalmadı, herkes bensiz parti yapıyor diye nota devam ediyor. Zaten kimse kalmadı diyerek kan dondurucu cümleyi söylüyor. En üstte ise zaten yalnız olduğunu belirtmiş notta. Notların devamında ise oldukça devrik cümle. Yeni yazı yazmayı öğrenmeye başlamış bir çocuk gibi. Bayan Mason isimli birinden bahsediyor. Son olarak ise işte can alıcı nokta. Çocuk korktuğunu, çukurun çok gürültülü olduğunu, arkadaşlarının ise oradan çığlıklarını duyduğunu söylüyor. Fakat cümlenin sonunda ilginç bir not daha. Kuşun hala komik olduğunu düşünüyor. Aslında buraya baktığımızda bunları yazanın çok küçük bir çocuk olduğunu anlamak güç değil. Hikayeyi gözümüzde canlandırdığımızda ve çocuğun anlattıklarını yapboz parçaları gibi birleştirdiğimizde şöyle üzücü bir durum ortaya çıkıyor. Notu yazan çocuk Opila kuşunun zararlı olduğunu düşünmüyor. Onunla oynamak istediğini ama arkadaşlarının bir anda ortadan kaybolduğunu söylüyor. Arkadaşlarının kaybolmasının sebebi ise tamamen Opila kuşu. Opila kuşu işte burada gördüğünüz çukura çocukları teker teker atmaya başlıyor. Çukurun gürültülü olması oradaki çocukların çığlıklarını temsil ediyor. Ve kuşun komik olduğunu düşünmesi ise arkadaşlarını teker teker aşağıya atması. Bir çocuğa komik geliyor bu durum. Ta ki sıra ona gelene kadar. Geliştiriciler oyunun tanımında ise şunu söylemişti. Yerin altındaki sırrı keşfedebilecek misiniz? Burada gördüğünüz gibi duvarda kanlı ayak izleri. Opila kuşu aşağıya inebiliyor ve durum aşağıda ne kadar kötü buradan anlayabiliyoruz. Kaybolanların ve bu çukura düşenlerin hepsi ölmüş. Oyunun ana karakteri Bamban, en yırtıcı şeytani karakterin bir sözü vardı. Paylaşmak önemsemektir. Pankreasın benim. Yani çocukların iç organlarıyla beslenen bir Bamban'dan bahsediyoruz. Opila kuşu çocukları Bamban'a yem ediyor. Hayatta kalanlar var mıdır? Bunu ikinci bölümde göreceğiz. Çünkü son anda bir Madrid uçak bileti bulduk. Daha sonra bu gizemli odada yerden gizemli farklı bir bölüm çıktı. Yukarıya bir asansör geldi. Aslına baktığımız zaman az önce Opila kuşunun yere attığı çocuklarla aynı yere giden bir asansör bu. Bu asansörden yerin altındaki gizemli alanları keşfedecekken birden asansör kilitlendi ve Jumbo Josh ile karşılaştık. Daha sonra ise Bamba'nın kafasındaki kukulataları gördük. İlk bölümde geliştiriciler Bamba'nın anaokulunda yeraltı dünyasında keşfedin notunu düşmüşlerdi. İkinci bölüm için bu not değişmiş oldu. Ne yazık ki keşfiniz acı vericiydi. Çünkü merakınız asansörünüzün çökmesine sebep oldu. Bu enkazdan geriye kalan ise bir çift göz. Biz Jumbo Josh ile birlikte o enkazdayız. Peki hayatta kaldık mı? Bazen hayatta kalmak daha acı verici olabilir. Çünkü o enkazda başımızı bekleyen şeytani bir güç var.